Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Kanalımda en çok denenip beğenilen açma tarifinin videosunu hazırladım. Lafı hiç uzatmıyorum, hemen tarifimizin yapım aşamasına geçiyorum. İlk önce yoğurma kasesine 2 su bardağı ılık süt ekliyorum. Sütümüzün, suyumuzun mutlaka ılık olmasına özen gösterelim. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. 1 su bardağı ılık su, 2 tatlı kaşığı dolusu toz şeker. Şeker miktarını artırabilirsiniz. Bu tarifte şeker biraz daha fazla olursa çok daha lezzetli oluyor. Bir paket kuru instant maya ekledim. Maya aktif olana kadar biraz karıştırıyoruz ve 1 su bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Kuru maya yerine yaş maya olarak da kullanabilirsiniz. 1,5 tatlı kaşığı tuz kullanıyorum. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. İlk başta unun bir kısmını ekliyorum. Malzemelerin güzelce karışmasını sağladıktan sonra geri kalan unumu da yavaş yavaş ekleyeceğim. Daha önce bu tarifi paylaşmıştım. Çok arkadaşımız tarafından denenip beğenilen açma tarifiydi. İlk zamanların acemiliği ve tecrübesizliğiyle videoyu gereksiz uzatmışım. Ben de tekrardan videoyu kısaltarak ve daha hızlı seri şekilde anlatarak sizlerle paylaşmak istedim. Hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Yaklaşık 7,5 su bardağı un kullandım. Dolu dolu ekledim. Sizlerin tabii ki un markanıza, malzemelere göre değişiklik gösterebilir. Ele yapışan yumuşak bir kıvamda hamur olmasına dikkat edelim. Kesinlikle kontrolsüz un eklemesi yapmayın. Ele yapışıyor diye un eklemek yerine üzerine hamura eklemiş olduğunuz bardağın dibinde biriken sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Şu anda tereyağı ekliyorum. 50 gram, yani bir yemek kaşığı dolusu tereyağı eklemeniz yeterli olacaktır. Tereyağı ekleyince hamura eklemiş olduğumuz sıvı yağ bardağın dibinde biriken yağı da ekleyebilirsiniz bu aşamada. Tereyağı kullanmak istemiyorsanız bir yemek kaşığı dolusu sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Hamurunuz toparlanıp güzelce içine işleyecektir, veya zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Tereyağı içine tamamen çekene kadar güzelce yoğurup hamuru toparladım. Üzerine kapatıyorum ve yaklaşık hamur 2 katı olana kadar mayalandırdım. Benim hamurum ortamın sıcaklığına göre 40 dakikada çok güzel mayalandı. Tabii soğuk ortama göre bu birazcık gecikebilir veya yazın sıcak havada zaten 40 dakika kadar hamurunuz mayalanmış olacaktır. İlk maya kokusunun çıkması için hamuru yoğuruyorum. Bekletme aşamaları olduğu için de çok fazla mayalandırmanıza gerek yok. Sonrasında dinlendirme aşamaları da olan bir açma oluyor. Hamuru güzelce toparlıyorum. Eğer bu aşamada elinize ve tezgah yapışıyorsa çok hafif unlayabilirsiniz hamuru. İlk önce kesme aparatıyla ikiye bölüyorum ve sonrasında gelişigüzel kesiyorum. Toplamda 16 beze elde edeceğim. Tabii ki ben bezeleri bayağı büyük yaptım. Sizler dilerseniz daha ufak da yapabilirsiniz. Bezeleri güzelce yuvarlıyorum. Bu arada bu hamurla poğaça tarifi de yapabilirsiniz. Oldukça çok lezzetli oluyor. Hamura su yerine maden suyu da ekleyebilirsiniz. Yine aynı tarifle maden suyu kullanmış olduğum açma tarifi de var. O da çok denenip beğenildi. Bunu da hatırlatmış olayım. Su yerine maden suyu kullanabilirsiniz. Bezeleri güzelce yuvarladıktan sonra servis tabağını çok az sıvı yağla yağlıyorum ve bezeleri servis tabağına alıyorum. Servis tabağına almış olduğum bezelerin üzerine fırça yardımıyla sıvı yağla güzelce yağlıyorum. Bu arada sıvı yağ yerine zeytinyağı kullanabilirsiniz. Zeytinyağla açmanız çok daha güzel, parlak ve lezzetli olmuş olur. Yağlama işlemi için de 2 yemek kaşığı dolusu sıvı yağ yeterli geldi. Çok fazla yağlamıyoruz. Zaten hamurun içinde de yeterli yağ oranı olduğu için sizler eğer fazla yağlı seviyorsanız yağ miktarını artırabilirsiniz. Üzerine kesilmiş buzdolabı poşeti kapatıyorum. En az yaklaşık 15 dakika dinlendireceğim. Kolay açılımı için bezelerin mutlaka kenarda üzerine buzdolabı poşetiyle dinlendirmeyi unutmayın. 15 dakika dinlenmiş olan hamuru ters tarafını çeviriyorum. Mutlaka alt tabanından açmayı unutmayın bezenizi. Dinlendiği için de kolayca gördüğünüz gibi açılıyor. Parmak uçlarımıza bastırmamız yeterli oluyor. Hamur bezelerini ufak pasta tabağı büyüklüğünde açalım. Çok kalın olmasın. Hamurun inceliği çok da ince olmamasına dikkat edelim. Rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Kaşar peynirini çok fazla eklememeye özen gösterin. Şekil verirken aksi halde sizi zorlar. Çok sık olmayacak şekilde rulo yapıyorum. Ve geri kalan bezelerde aynı işlemi yaparak şekilliyorum. İlk şekillemiş olduğum hamuru alıyorum. Kenar uç kısımlarını birleştiriyorum. Sararken mutlaka gevşek sarmaya özen gösterin. Avuç içimle bastırıyorum. Baskı uygulayarak uzun şerit yapıyoruz. Dediğim gibi çok fazla içine kaşar peyniri eklemeyelim ki şekil verirken bu bizi zorlamasın.
Çok da ince yapmıyorum uzun şeridi. Açmalarım daha güzel. Bu aşamada hamuru çok inceltip çok uzun yapmamaya özen gösterin ki açmalarınızın daha güzel puf puf ve kabarık görünmesi için bu çok önemli. İki ucunu ortada birleştiriyorum. Bir ucunu dışa, bir ucunu da içe olacak şekilde katlıyoruz. İki ucu burada güzelce birleştiriyoruz ve birleştirmiş olduğumuz uç kısımları hamurun alt kısmına getiriyoruz ki açmalarımızın daha güzel görüntüsü olması için. Tekrardan sizler için göstermek istiyorum. Hamur dinlendikçe de çok kolay açılıyor. Uç kısımlarını birleştiriyorum. Avuç içimle hafif baskı uygulayarak uzun şerit yapıyorum. Her yerinde aynı kalınlıkta olmasına da dikkat edelim ki açmalarımızın şeklinin daha güzel olması için bu da çok önemli. Bir tarafı ince bir tarafı kalın olursa şekilde de tabii ki ister istemez bozukluk olur. Sizler için tekrardan fazla uzatmadan göstermek istiyorum. Eğer kaşar peynirleri arkadaşlar yırtılma olursa parmaklarınızla oralarda yama yapabilirsiniz. Şekil vermekte, uzun şerit yapmakta zorlanıyorsanız hamurunuz çok yumuşak olmuş demektir. Avuç içlerinizi hafif unlayın ve sonrasında şekil verirseniz kolaylıkla hemen açmanızın şeklini verebilirsiniz. Evet, ikinci açmayı da hazırladım. Geri kalan açmaları da hazırladım. Tepsiye yerleştirdim. 2 tepsi olarak hazırladım. Bir tepsiye 9 tanesini, bir tepsiye de 7 tanesini hazırlayıp üzerini temiz bezle kapatıp yaklaşık 30 dakika tepsi mayası için dinlenmeye alıyorum. Yarım saatte açmaları güzelce tepsi mayası yaptım. Gördüğünüz gibi çok güzel açma hamurlarım kabarmış. 2 adet yumurta sarısını içine yarım çay kaşığı kadar üzüm pekmezi ekliyorum. Üzüm pekmezini çok fazla eklemeyin. En fazla 4-5 damla eklemeniz yeterli olacaktır. Aksi halde açmaların üzeri yanık gibi lekeler oluşur. O sebeple pekmezi de çok fazla eklememeye de özen gösterelim. Pekmez eklediğinizde açmalarınızın, poğaçalarınızın, hamur işleriniz çok güzel parlak ve kızarmış görüntüsü oluyor. Yumurtayla pekmezi güzelce karıştırıyorum. Açmaların üzerine tepsi mayasını söndürmeden sürmeye özen gösterelim. Burada da özellikle bir konuya değinmek istiyorum. Yazın sıcak havada ilk önce yumurta sarısını sürün ve sonrasında tepsi mayası yapın. Bu çok önemli arkadaşlar. Aksi halde tepsi mayasındaki o poğaçalarınızın havasını söndürmüş olursunuz. Yazın ne kadar dikkat etseniz de çok sıcak havada fırçayı sürdüğünüz an o hamurun havasını söndürmüş olabiliyorsunuz. Açmalarınızın her katının arasında mutlaka bol şekilde yumurta sarısı sürmeye özen gösterin ki pişerken o aralarda açılma olduğu için daha güzel kızarması için. Yumurta sarılarını sürdüm. Dilerseniz bu aşamada üzerine çörek otu, susam gezdirebilirsiniz. Öncesinde 180 derece alt üst fanla ayırıp 5 dakika ısıtıyorum. Mutlaka sıcak fırına açmaları pişirmek üzere koyalım. 2 tepsiyi de aynı anda pişireceğim. Tabii ki kontrollü şekilde alt üst ederek pişireceğim. Bu arada benim fırınımda alt üst fanlı ayarda çok güzel piştiği için bu ayarda pişiriyorum. Sizlerin fırınınız hangi ayarda güzel pişirme yapıyorsa lütfen o ayarda pişirmeye özen gösterelim. Açmalar toplamda benim fırınımda yaklaşık 40-45 dakika kadar zamanda pişti. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu süre değişiklik gösterebilir. Kontrollü şekilde alt üst kızarmasına dikkat ederek pişirelim. Fırından çıkınca daha yumuşak olmasını istiyorsanız üzerine temiz bez kapatmayı ihmal etmeyelim. Hemen sizlere bir tanesinin yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Şu anda çok sıcak. İlk sıcaklığıyla hemen yumuşaklığını ve dokusunu göstermek istiyorum. Tel tel ayrılan ağızda eriyen açmalar oldu. Dediğim gibi fırından çıkınca mutlaka üzerine temiz bez örterek dinlendirmeyi unutmayın. Kesinlikle gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.